Herkese merhaba. Uzun süredir olduğu gibi Asunción'dayım şu anda. Oh, ne oldu lan? Araba bir şeye bastı galiba. Neyse, bugün günlerden cumartesi, o yüzden biraz etraf böyle sakin normale nazaran. Şimdi durakta böyle otobüs bekliyorum. Burada Asunción'a yakın böyle 25-30 kilometre mesafede Luque diye bir kasaba var. O kasabaya gideceğiz Onur'la beraber bugün. Şimdi ben hemen böyle hostelin yakınındaki bu caddede otobüs bekliyorum. Birazdan otobüse bineceğim. Sonra Onur'a canlı konum atacağım. Onur da kendi evine yakın olan duraktan aynı otobüse binecek. Sonra beraber Luque'ye gideceğiz. Umarım bu operasyonu başarıyla tamamlayabiliriz bir sıkıntı çıkmadan. Sonra da Luque'yi gezeceğiz. Buraya yakın böyle güzel küçük bir kasaba. Dolaşacağız, etrafa bakacağız, tarihine bakacağız, ne var ne yok. Böyle güzel bir gün geçireceğiz. Bu arada bütün videolarda böyle şikayet ediyordum ya, aşırı sıcak, aşırı sıcak, aşırı sıcak, yanıyorum, terliyorum falan diye. Ben son videomu çekmemin üstünden aslında bayağı zaman geçti. Bayağıdır pek video çekmiyorum. Siz de bu videoları bayağı sonra izleyeceksiniz. Şu anda stok yapıyorum ben. Hepsini beraber peş peşe paylaşacağım. Son video çektiğimden beri böyle aslında böyle birden sıcaklıklar düştü gibi bir şey oldu böyle. Sonbahar birden geldi yani. Birkaç gün üst üste böyle deli gibi yağmur yağdı ama bayağı yağdı yani. Böyle etrafı sel götürdü falan. Ondan sonra yağmurlar bitti. Böyle güneşli bir hava kaldı geriye birkaç gündür. Ama sıcaklıklar yine düşük kaldı. Böyle 25-30 derece, maksimum 32-33 derece sıcaklıklar oluyor. İnanılmaz güzel ya. Şu anda havanın güzelliğini anlatamam size böyle. Ne sıcak ne soğuk. Aynı zamanda güneşli pırıl pırıl bir hava. Allah'ım yarabbim, nasıl özlemişim şöyle bir havayı ya. Sıcaklıktan ölüyorduk, bir şey diyeyim mi? Bir saniye, 44 numara. Ya buradan da her otobüs geçiyor. Benim otobüs geçmiyor ya. 30 numaraya binemiyorum arkadaş bir türlü ya. Abi şimdi bineceğim otobüs 30 numara. Şehrin en önemli iki kısmını birbirine bağlıyor aslında. Yani burası tarihi semt. Yani burası tarihi kısmı Old Town şehrin. Diğer geçeceğim kısım Onur'un bineceği yerde buranın yeni merkezi, öyle söyleyeyim size. Yani böyle AVM'lerin falan olduğu kısım. Oradan doğru da Luque diye bir yere gidiyor. Yani şehrin bu iki merkezi kısmını birbirine bağlayan bir hat aslında. Böyle çok alakasız yerlere giden otobüsler sık sık geçiyor. Bu iki merkezi birbirine bağlayan otobüs gelmek bilmiyor, ben anlamıyorum. Yani şey gibi düşünün, Üsküdar'dan Kadıköy'e gidiyormuşsunuz gibi düşünün yani. Öyle bir otobüs. Ama gelmiyor abi. Çok garip ya. Vallahi çok garip. Böyle bekliyorum şimdi. İnşallah şu otobüstür. Değil. Biraz daha bekleyeceğiz. Şimdi size bir şey göstereceğim. Burada şimdi bulvarlarda, böyle buralara avenida diyorlar bu bölünmüş caddelere. Buralarda abi insanlar, şimdi cadde dar, tamam mı? Mesela arabayı buraya park etse yolda çok yer kaplayacak. Kaldırıma çıksa yayaları engelleyecek. İnsanlar hep şu ortalara park etmeye başlamışlar arabaları. Bu da artık o ortaya park ediyorlar ya, hep oraya, şu refüj mü deniyor, oraya park ediyorlar. O da alışkanlık yapmış. Refüje çıkamasalar bile her zaman yolun soluna park ediyorlar. Bak şu araba gibi mesela. Burada böyle değişik bir olay var. Yolun sağına park etmiyorlar arabaları. Soluna park ediyorlar. Böyle şu olaydan gelen bir alışkanlık benim anladığım kadarıyla yani. Ama bu ablamız, gitmiş araba. Şuraya şimdi birisi park etmişti, gitmiş. Neyse, otobüs beklemeye devam. Şimdi otobüse bindim. Daha önce göstermiştim böyle otobüslerde. Burada şöyle bir sistem var. Şurada kartı basıyorsun. Şurada aynı bizdeki gibi kart basma cihazı var. Sonra böyle turnikeden geçip öyle biniyorsun otobüse. İnerken de şu orta kapıdan inilmiyor abi. Çok garip. İlk kez burada görüyorum böyle bir şeyi. Şu arka kapıdan inebiliyorsun ve yine turnikeden geçmen gerekiyor. Aynı zamanda şu dur düğmeleri de genelde pek işe yaramıyor. Şu ipi çekiyorsun abi. İple iniliyor. İpi çektiğin zaman alarm ötüyor yani. Şimdi ben Onur'a canlı konumumu atıyorum. O da aynı otobüse binecek. Fotoğrafını falan da attım bindiğim otobüsün. Onunla buluşacağız aynı otobüse. Yani. O da buna binecek. Beraber gideceğiz bakalım.
Bu otobüs 3400 guarani. Çünkü böyle görüyorsunuz camları finli bunun. Güneş geçirmiyor yaz aylarında. Aynı zamanda klimalı bu otobüs. Diğerleri var. Onlarda camlarında film yok. Aynı zamanda içinde klima da yok. Onlarda yanlış bilmiyorsam 2300-2400 guarani falan. Burada böyle iki ayrı tarife var otobüsler için. Şimdi Onur da bindi otobüse. Denkleştik. Nasılsın abi? Selam, iyi valla. Sen ne yapıyorsun? İyiyim yani, olsun işte. Bindik bir alamete gidiyoruz yani. Hadi bakalım. Aynen. Güzel organize ettik bu işi. Aynen ya, otobüs çok iyiymiş ya. Zıplaya zıplaya. Aynen. Şimdi Abi baksana şuna, bunlar ne böyle? neler şunlar mı? He, yani. Bunlar neredeyse bütün otobüslerde var ve sebebini hala anlamadım ben. Tamam da güvenlik mi yani? Ne yani? Onu Hiç anlamadım. bilmiyorum abi. Mesela parayı şurada basıyorsun, buradan turnikeden geçiyorsun. Ama bu turnike niye var hiç anlamış değilim. Sanırım parayı basmasan da dönüyor bu turnike. Dönüyor aynen, evet. dönüyor. Niye var hiç anlamadım ben. Enteresan. Bu arada otobüsten inerken de turnikeden geçmen gerekiyor. Ve şu orta kapıdan inemiyorsun. Bu kapı Allah kullanım. Allah. Evet. Gerçekten mi? Evet. Bak- şeyden, turnikeden geçiyor. Evet, arkada da turnikeden geçmen gerekiyor. Ve şu dur düğmeleri var ya, onlar çalışmıyor sanırım. Şu ipi çekmen gerekiyor abi. İyi şey. He. Güzel abi, teknoloji. Bayağı Yani ilginç yani. teknoloji. Ben de az önce onu anlatıyordum ya. He. Yalnız bayağı hızlı gidiyor ya. Evet, bu şoför hızlı ya. Hızlı bayağı. Evet. Neyse şimdi gürültülü biraz inince Aynen, konuşalım. Aynen, inince görüşürüz. Abi şimdi ipimizi çektik. Böyle turnikeden geçiyoruz. Ve indik. Luke'ye geldik. Hadi bakalım. Burası şehrin meydanı. Şöyle gidelim mi abi? Daha önce bir iki kez gelmiştik biz buraya. Azıcık biraz gezdim ama doğru düzgün burayla ilgili fazla bir araştırma yapmadım. Açıkçası bak bağırıyor yavşak. Ne diyor lan amcık? Yaya yolu lan orası. Ne dedi o değil mi? Bir şey dedi, boş ver abi ya. Ya indik otobüsten, karşıdan karşıya geçiyordum ben. Yaya kaldırımı var işte. Böyle geçmeye çalışıyorum. Araba durmuyor böyle yani. Bir tanesi durdu aslında, bekliyor. Diğeri durmak istemiyor. Ben de çok kararsız kaldım. Herif o ara bağırdı bana. Böyle garip garip sesler çıkardı. Peşinden küfür etmiş. Ben farkında değilim. Ben öyle Onur anladım. duymuş Ben onu ya. küfür etti diye anladım. Ya bağırması bile zaten çok kabaydı hani. İlla diye ha bağırıyor. hır gibi bir Köpeğe şey yap. bağırmış Köpeğe gibi bağırır gibi. Ben o an kameraya odaklandığım için çok olayın idrakına varamadım da Onur şey yaptı. Ben de celallendim. Vallahi. Normalde hiç şey yapmam Yok, da ben sinir oldum adama ya. elimde kamera olmasa o an ben de belki de sert bir tepki verebilirdim yani. Ben çok kafam şeydi böyle. Mal. Abi bir de az önce hosteldeyken bir tane arkadaşa söyledim Luke'ye gideceğim diye. O bir olay anlattı bana. Şu sarılı lacivertli ya bu binalar hep. Bunlar Luke'nin futbol takımının... Yok, Fenerbahçe. Nasıl ya? Full Fenerbahçe. Şeyde mi? Paraguaylı mı? Luke'de mi? Abi bak şurada da var mesela. Bunlar da hep sarılı lacivert. Sarı lacivert abi. Öyle mi? Bütün binalar. Çünkü Lucania denilen bir takımı var. Bunlar aşırı fanatikler. Öyleymiş yani değil mi? fanatikliği şöyle söyleyeyim yani. Her maç stadyum falan yakıyorlar. Üf. Hatta yenildiklerinde kimse dışarı araba park etmez. Çünkü arabaları şey yapıyorlar. Ne derler? Hadi ya. Taşlıyorlar, arabaların camlarını kırıyorlar. Çok deliler yani. O yüzden bütün evler burada sarı lacivert. Sarı lacivertten başka bir renk yok. Vay be. Mesela şu yerler, şu duvarlar bile sarı lacivert. Huzur içinde. Burada kimse bir şey demez. Hele bir Galatasaray desin de var. O derece. Öyle mi diyorsun? Yok, hakikaten ben bir kere maça gitmiştim Fenerbahçe formasıyla.
Kardeş takım falan muhabbetleri yapmış. Hadi ya. Ya bilmiyorlar da Fenerbahçe'yi renklerden Dolayı. Renklerden dolayı. Yalnız ben şu bölgeyi seviyorum ya, böyle sokakta böyle barlar, kafeler, restoranlar falan var. Tabii gece daha güzel oluyor burası ışıklar eşliğinde Bunları falan. Biliyorsun bu binaları ellememişler İspanyollardan kalma. Ha, İspanyol dönemi, koloni döneminden kalma Koloni değil mi? döneminden kalma. Hep Kolonya diye isim geliyor. Niye böyle? şeyde Kolonya diye bir bölge var Uruguay'da. Uruguay'da Kolonya diye bir şehir var ya, hep aklım oraya gidiyor. Kolonya oradan mı gelmiş çıkmış acaba? Bilmiyorum ki, belki de bu koloni kelimesinden türemiş bir şey olabilir. Ha, o da olabilir. Evet. Bu arada Kolonya'nın Uruguay tarihinde de böyle önemli bir yeri var da şu an hatırlamıyorum. Bak, İlk şurası polis kanalı. oradan mı başlamışlar öyle bir şey yani. Sağ taraf. Kolonileştirme. Burası polis istasyonu. Arkadaşlar bize garip garip bakıyorlar. Aa bak, şunlar da oldukça eski binalar ama bayağı da güzeller bu arada yani. Yani eskiden binalar daha sağlammış. Evet. Anladığım kadarıyla. Abi bunlar bir tık böyle restore edilip böyle güzel restoranlara, barlara çevrilse buralar çok güzel olmaz mı ya? Şurayı kapat böyle trafiği abi. Aslında ters yöne gidiyoruz. Şu tarafta öyle yapmışlar. Aa, gidelim mi oraya doğru? Oraya gidelim. Şurada da var bir yerler ama oraya gidelim önce istersen. Bu arada Asunción'un bence en büyük eksiklerinden birisi böyle trafiğe kapalı, barlarla falan dolu böyle bir cadde yani. Paseo Carmelitas var ama sadece hafta sonları öyle oluyor. Evet. Bence en büyük eksiği bu biraz şeyin, Asunción'un. Burada da bir nebze var yani, fena değil. Evet. Burada zaten çok küçük bir yer var. Aa. Bak görüyorsun şurada Fenerbahçe bayrakları var. Bak, orada gerçekten. Evet Bak, şey, sarı lacivert. sarı lacivert. Sen neler yapıyorsun abi? Hayat nasıl gidiyor? Ben neler yapıyorum? Güzel gidiyor ya. Yani koşturmaca, işte Anladım. iş güç, aile bilmem ne. Anladım. Öyle. İyi bakalım. Geziyoruz yani. Senle buluşuyoruz. aynen. Her boş vaktimizde beraberiz yani, her fırsat bulduğumuzda. Aynen. Bak şimdi mesela o barların olduğu caddeye doğru geldik. O bak mesela benim en sevdiğim görüntü bu işte ya, böyle trafiğe kapalı. Evet. Ondan sonra böyle sokaklarda masaların olduğu. Bayraklar. Ha, bayraklar. Ben Galatasaraylıyım ama fanatik değilim. Alo. Böyle bir cadde, baksanıza böyle. Merhaba Vedat abi, nasılsınız? İyi misiniz? Şu atmosferi çok seviyorum ben. Akşamları burada böyle güzel güzel şöyle led ışıklar, böyle loş ışıklar falan da oluyor burada. Daha önce bir akşam üzeri gelmiştik biz buraya. Çok güzel. Bayılıyorum böyle ortamlara. Şöyle şimdi az önce şuradaydık, o barların falan olduğu sokakta. Böyle Bak, ilerliyoruz. Bayağı sağlam yani. Hani Evet, böyle içinde- tuğla dizmişler. Tuğlanın üzerine de bir duvar çekmişler. Evet yani. evet, sıvı atmışlar üstüne. Aynen, yok sıva daha kalın ama baksana. Evet. Bayağı sağlam. Değişik bir şey. Üstüne de böyle ahşapla çatı oturtmuşlar. Bu arada baksanıza, şöyle bambu gibi şeylerden yapıyorlar burada bazen şeyleri, bunlar çatıları. bambu. Bir değişik değil mi? Direkt Evet. Bambu bunlar. Evet. Eskiden bambulardan yapıyorlarmış. Asunción'da da çok görüyorum bu eski binalarda. Mini bir kiosko, Ha evet. bakkal. Evet. Burada abi Güney Amerika'da böyle özellikle akşamları ve hafta sonları, bugün cumartesi bu arada, özellikle de pazar günleri böyle demir parmaklıklar oluyor. Şu küçük pencere gibi yer var ya, oradan sipariş veriyorsun, oradan para uzatıyorsun, sana ürünü veriyorlar falan. Güney Amerika'da biraz böyle. Bakın burası da böyle bambudan, buranın çatıları. Şurada kuşlar yuva yapmış. Bambu bu arada çok sağlam bir Hmm. malzeme. O yüzden mi kullanıyorlar acaba? Yapımında özellikle. Anladım. Şunları sevmiyorum mesela. Bundan kuşlar şey yapmasın diye de. Kuş abi bu yani. Onlar Yani evet. saçma İşte bence. kuşlar sıçmasın diye falandır. Ha, kuşlar sıçmasın. Bir de bazı yerlerde şuralara koyuyorlar. Böyle kapı girişi genişse eğer, bunda evsizler yatmasın diyeymiş. Güzel yapmasın. Evet, Burada o mesela kadar Uruguay'da bir- o yüzdenmiş. Uruguay'da hep yapıyorlardı, vardı her yerde. O yüzdenmiş. Sonradan öğrenmiştim ben. Burası İmam Hatip. Evet, tam Türkiye'deki karşılığı İmam Hatip buranın. Türkiye'deki karşılığı İmam Hatip. Ama burada İmam Hatipler özel okul oluyor genelde, Özel değil mi? okul, Evet. Devlet Burada devlet okulunda din eğitimi var mı şeyde, Paraguay'da? var. Hmm, Var. anladım. Sadece rahibe okulları da var burada. Sadece Ha. kadınlar gidebiliyor. Anladım. Ne yapalım? Şöyle girelim mi? Burası buranın ana katedrali herhalde, değil mi? Ana katedrali. Yani burada da yine böyle cadde var, sokak var işte. Tamam. Şöyle bir katedrali de görelim. Ondan sonra caddelerden devam ederiz. Evet. Böyle abi geniş, çok güzel bir bahçesi var, böyle çimlik. Bak böyle olayları seviyorum işte. Ağaçların gölgesinde otur, terereni iç. Evet, terörü Değil mi? hiç. Kendime terere alacağım abi. Alacağım da alacağım. Aylar oldu hala bir terere alamadık ya. Aynen.
Bak şurada otur mesela, hiç dinlen. Değil mi? Çok güzel. Ne güzel ya. Değil mi? Bugün hava müthiş değil mi ya? Müthiş. Bak Paraguay'da şikayet ediyorduk o gün. Evet evet evet. Şikayetler bitti artık. Aynen Yani. bitti. Müthiş. Gerçekten Çok çok- özlemedik mi bu havaları? Aynen, ben şu an bayılıyorum gerçekten. Ben de ya, inanılmaz. Yürüyoruz, terlemiyoruz. Evet ya, müthiş bir şeymiş. Daha sabah video başlarken söyledim bunu. İnanılmaz keyifli bir şey. Evet. Abi bakalım, kiliseye girdik. Gireriz ya. Muchas gracias. Şöyle girdik abi kiliseye. Böyle bir yer. Abinin açıklamasını ister misin? Sí, se puede. Sí, Bueno, este es el santuario Virgen Rosario de Luque, ¿verdad? Fue construido allá por el año 1900-1923. Y después también van a ver ahí está, los aportes de la gente. Por ejemplo, esa Sí. familia dio para este. Sí. Aa, Así se fue, por aporte. Van a ver Wow, todo wow. allá, Qué bueno por esa. aporte. Wow. Sí. Ah, no, este. Acá está Monseñor. Panteón García. Este es lo que Bu hizo şey todo. mezar burası. bu Aa, arada. hadi Mezar. ya. Tumba mezar demek. ha. Evet, tumba. Vay mezar. be. Muchísimas gracias. Bueno, muchas Tiene gracias. costo, Tiene costo. Tiene costo. Yok yok. Muchísimas gracias. Muy amable. Cualquier cosa pregunten. Muy amable, gracias. İstersen Türkçe anlat. Hani O, sen anlat istersen. anlatayım mı? Evet evet. Eskiden 3 tane futbol kulübü varmış burada. Evet. Bunlar hep birbiriyle kavga ediyorlarmış. Sonra bir tane papa gibi bir şey gelmiş. Yani din adamı gelmiş. Demiş ki bu kavgalar yeter demiş. Hani biz sizi birleştirelim demiş. Bu 3 kulübü tek kulüp olarak birleştirmişler. Luqueño kulübü yapmışlar. Vay be. Sportivo Luqueño kulübü yapmışlar. Ve sarı lacivert olmasının sebebi de bu sarı ve lacivert renkleri 3 kulüpte de yokmuş. Bir ortak bir renk olarak onu seçmişler. Ve bu Luqueño'nun şeyleri, insanları şey yapıyormuş. Mesela çan çalıyormuş işte saat 4 civarı mesela. Öyle bir şey anladım ben. İnsanlar böyle taş getiriyormuş, kafalarında taşlar getiriyorlarmış. İşte odunlar getiriyorlarmış. Kendi elleriyle halk inşa etmiş bu kiliseyi. Hadi ya. Ve onların yardımlarıyla beraber işte yazıyor kimler, hangi aileler yardım ettiğini yazıyor orada Evet. mesela. Onlar kendileri inşa etmişler. Amaç da şimdi çok fazla fanatizm varmış bu 3 kulüp arasında ve birbirlerine zarar veriyorlarmış. Yani hani bence yaralama, öldürme seviyesinde. O yüzden hani demiş ki bu kilise de aracılık yapmış o kavgaların bitmesine, tek kulüp olmalarını. Sonradan tek kulüp oluyorlar ve şu an inanılmaz fanatikler. Burada mesela Asunción'dan bir takımın formasıyla yürüyemezsin. Vay be. Gerçekten yürüyemezsin. Ya adamlar resmen kiliseyi bile futbol şeyi birleştirmiş. aracılığı futbol Evet, birleştirmiş. çok değişik bir hikaye. Çok ilginç Ben değil mi? bilmiyordum mesela. O İnanılmaz, çok Anlatabildim ilginç. diye düşünüyorum. Evet evet, çok güzel Burası ya. da şey, Aa. bir mezarmış. Yani şu kısım. Ben basmayayım diye böyle kalktım falan da adam ayakla falan. Evet pek. Burası mezarmış. Bizdeki o mezara basmama o kültürü evet. zaten olsa buraya koymazlardı. Yani gerçekten. Şeyde arka tarafında da bir tiyatro yapmışlar. Ha evet, ondan da Orası bahsediyorum. tiyatroymuş eskiden. Oyunlar falan sergileniyormuş. Evet. Ancak şu an sadece toplantı, dini toplantılar. Ha, için anladım. kullanılıyormuş. Şu an tiyatro yokmuş. Anladım. Bir de üst katı var. Bu üst katında da kiliselerde org var. Kilise org. Ona ne deniliyordu tam bilmiyorum. Bu hani böyle bir Ha, evet, böyle evet. bir gotik müzik. Ne de gotik Evet, ne evet. böyle bir Yok, ne vallahi müzik denir ona ya bilemedim ama bilmiyorum kilise ama. müziği. Evet. Ama böyle biraz da sen korku filmlerinde Evet, oluyormuş evet, gibi evet, evet, basıyorlar. biliyorum. Ha, o org burada devasa bir org oluyor yani şu yukarıda. Vay be. Oluyor. İlginçmiş, çok ilginçmiş hikayesi. Vay be. Bu da bizim şeydeki camilerdeki gibi vaftiz, Evet. ne? Vaaz. Evet, evet. Vaaz olayı Vay be. oluyor. Burada Güney Amerika'da kiliseler bayağı sade ama mesela Avrupa'da, Balkanlarda, Türkiye'de bile kiliseye girdiğin zaman bütün şu duvarlar böyle çizimlerle, rengarenk böyle bir Onlar şeylerle dolu. Fransız, İtalyan kiliseleri öyle. Hmm. Yani İtalyan ve Fransız Ama kiliseleri. Türkiye'deki kiliseler de yine öyle ya. Yok Türkiye'deki Fransız ve Ha, İtalyan kiliseleri. anladım. Hmm. Ve şeyde Ortodoks kiliseler böyle çok şey. Hele Ortodoks kiliseleri böyle evet Hele artık. Ortaköy'de bir tane Ortodoks kilisesi var. Evet. Yani çok acayip bir atmosfer. Evet evet. Burada Bizimkiler sade dediğim gibi. burası çok sade. Bak sadece şu çizim var şurada. İşte buralar var. Yani şu ön kısımlara bir de şu arkaya birazcık önem veriyorlar.
Onun haricinde şu içi, yani şu duvarlar, çatısı, yani tavanı falan her yeri çok sade burada. Bir bilgi daha verebilir Tabii, misin istersen? Bu mum dikme olayıyla alakalı bilgi verebilirim. Evet, tabii. Yani şimdi yanlışım varsa düzeltebilir insanlar. Bana bir kere burada çalışan biri anlatmıştı. O mumu yakıyorlar. Evet. O mum sönene kadar senin dileğin gerçekleşiyor. Dilek için yani. Mumun da olayı o aslında. Vay be. Evet. İlginçmiş. Burada zaten geliyor papaz Evet, veriyor işte. vaaz veriyor Vaaz. falan filan. Her Evet. pazar vaaz veriyor. Hmm. Normalde akşam 6'dan sonra her gün yapıyorlar. Bak şu güzel olay mesela 15 yaşa burası rezerve edilmiş. Aa, En evet. önce izlesinler Çok diye. iyiymiş. Bu nasıl abi bu? 40 Kafe mi günlükler burası? için. 40 gün. 40 günlükler için mi? Yok 40 günlükler için değil. 40 günlüğüne burası rezerve edilmiş. Vay birine. be. Kime bilmiyorum. İyi, demek ki ticari bir boyutu da var yani buralarında. Yok. Mesela adama dedim para hani açıkladı bize o kadar. Yok dedi yani. Hmm. Gerek yok dedi. Evet, evet. Bak burada isimler yazıyor. Felipe, Andres. O buranın yapımında destek olanlar. Evet. Çok güzel hikayesi varmış. Çok ilginç. Şunlar da günah çıkarma kabinleri değil mi? Nasıl oluyor bu bilmiyorum. Abi ben biraz filmlerden biliyorum. İşte o papaz mı oluyor artık? O burada kapıyı kapatıp şurada duruyor. Sonra şurayı açıyor. İşte karşısına da o günahkar insan geliyor. Görmesin diye değil. Evet, birbirlerini hani utanmasınlar. Şimdi kapıyı da özellikle kapatıyor ki. Çok var abi. Çok var yani. İşte yani birbirleri, işte mesela o günahkar kişi de buraya geçiyor. Hani yapmasın Bir diye. nevi vicdan rahatlatma. Tabii oluyor. tabii. Aslında psikoterapinin dindar Evet, versiyonu dindar. biraz. Evet, evet. Kapıyı da şöyle özellikle kapatıyor ki içerideki kişi görmeden rahatça anlat diye. O da seni görmesin diye. Bu kutsal su zaten biliyorsun. Hmm. Yine kutsuyorlar. Buraya girmeden önce Hristiyanlar yapıyorlar işte ellerini yüzlerine sürüyorlar galiba. Şu an Pek su yok. kullanmıyorlar gibi burayı çünkü kirli. Hazreti İsa. Aa, evet. Mesela Katolikler resmediyor Hazreti İsa'yı. Protestanlar resmetmiyor. Hadi ya. Protestanlar diyor ki resmedilmez diyor. Yani heykele ya da atıyorum resme tapılmaz diyor. Bizim İslamiyet'teki gibi biraz. Katolikler de Hazreti İsa'nın silüetini koyuyorlar. Böyle bir inançları var. Bizim Herkesin İslamiyet'teki inanç gibi meselesi. biraz protestanlar o zaman. Herkesin inancı kendine. Evet. Burada bu ne abi acaba? Hiç bilmiyorum. Az önce bir şey dedi ama bunu mu Abi bir şey kastetti? dedi ya bunlar. Evet, Bir şey evet. dedi de ne dedi? Neyse. Çıkalım mı bahçesine? Çıkalım. Yine bu tarafta da böyle geniş bir bahçesi var, çok güzel. Bu koridorların böyle olmasının sebebini biliyor musun? Bilmiyorum. Mesela kiliselerde ve eski yapı evlerde koridorlar ve camlar böyle büyüktür. Evet. Eskiden klima olmadığı için çok sıcaklarda He. hava akışı olsun diye. He, Camlar anladım. açılır, koridorlar uzundur. Ceyran yapsın yani. Anladım. Deriz ya biz Türkiye'de. Evet, evet, cereyan yapsın. Cereyan mı deniyor? Cereyan yapsın diye. O yüzden koridorlar bu şekilde ve camlar büyük bir şekilde. Anladım. O hava akışını sağlıyor. Çok güzel. Aynen. Böyle bir bahçesi var, güzel. Mesela camilerde de eskiden işte ne derler alttan ısıtma su kanalı geçermiş. Aa, ya, evet, hani, evet, evet. üşümesin Roma diye. dönemi, özellikle Roma dönemi mimarilerde o çok Osmanlı önemli. döneminde de var o şeyler. Olabilir. Hatta kimdi ya? Ya Bir tane- Osmanlı- Mimar Sinan'ın yaptığı bir cami, hangi camiydi ben çok özür diliyorum bilmiyorum ama şeyde böyle su kanalları var halıların Evet. altında. Evet. O su kanalları kışın yapıyor insanlar Sıcak üşümesin tutuyor. diye sıcak tutuyor içeriği. Ama o Sıcak su akışı Roma mimarisinden kopyalama bir şey olabilir. Çünkü Olabilir ben gezdiğim antik kentlerde o sistemi çok görüyordum şeylerde. Ben Mimar Türkiye'de. Sinan'ın da öyle Mimar Sinan da Yo, o da yapmış olabilir ama daha önceden beri var aslında. O onun bulduğu bir şey değil bence. Aynen, biraz gürültü yapıyoruz. İnsanlar dua ediyorlar burada. Tamam, yapalım o zaman. Dolaşmaya devam edelim. Güzel bilgiler edindik yanlışlıkla. İyi denk geldi. İyi denk geldi abi. Güzel ya şimdi
Hani bazı insanlar kızıyor. Bilmiyorum ya, bir şey diyor mesela, ya ne kilise geziyorsun ya, bize ne kilise bir denk geliyor mu bilmiyorum. Ben yorumlarda başkalarını görüyorum. Abi biz yani bunlar genel kültür zaten yani. kendimizden farklı olanı görmeye çıkıyoruz yola. Aynı şeyleri görecek olsam evimde otururum değil mi yani? Evet yani. Çok basit. Açıkçası o insanlarla da bizim çok işimiz yok yani. Evet. Hani izlemesinler o zaman çok rahatsızlık yaratıyorsa. Denk geldiği için hani söylüyorum sana. Yani. Bak açay yapıyor. Asai diye okunuyor değil mi bu? Asai, evet. Bu aslında bir Brezilya şeyi. Portekizliler daha farklı okuyor. Burada İspanyollar daha çok. İspanyolca konuşanlar Asai diye okuyor. He anladım. Ama bu Brezilya asıllı Brezilya, bir... tabii. O meyve Brezilya'da var bir tek. Anladım. Bakın yine lacivertli sarılı böyle rengarenk caddeler. Yani buradan şuradan sarı diye bağırsak öbür taraftan lacivert diye birisi bağırır değil mi? Baksana bak şu kaldırım taşlarını bile sarı lacivert yapmışlar. Fanatikliği fark edebiliyor musun? Evet inanılmaz. Ya, inanılmaz. Ben bu kadar Evet. fanatiklik görmedim ya. Abi Arjantin'de de Dünya Kupası zamanında ne yapmışlardı biliyor musun? Bu yaya geçitleri var ya. Hı hı. Mesela beyaz yaya geçit. Araları da maviye boyamışlar. Mavi beyazdı böyle. Her yer mavi beyazdı Onlar abi. da çok fanatik. Evet inanılmaz ya. Arjantin'de futbol bambaşka bir şey yani. Bak binaların yapısını yine görüyorsun. Evet aynı. Kolonyal dönem. Abi şimdi burada da böyle Mercado diye bir yer varmış. Şimdi biliyorsunuz şeyde Asunción'da bir Mercado gezmiştik sizle beraber, videosunu çekmiştim. Ki bu Güney Amerika'da Mercado'lar bayağı meşhur zaten. Ama genelde diğer yerlerde Mercado şöyle oluyor. Bir binadan ibaret oluyor. Ve içeri giriyorsun. İçinde restoranlar falan oluyor. Buradaki Mercado'lar caddeye de yayılıyor. Böyle şöyle gördüğünüz gibi. Caddelerde de şeyleri var. Yani kaldırımları da kaplıyorlar. Sokakta da bir şeyler satıyorlar. Böyle. Şimdi buraya doğru gezeceğiz. Şimdi an itibariyle Mercado'ya giriş yapmış olduk. Abi ne diyorsun? Luque bana böyle daha şey göründü ya. Asunción'a göre daha bakımlı, daha değerli toplu göründü bayağı abi. Mercado'su bile daha derli toplu. Harbi Mercado bile daha değerli toplu, daha Kaldırımlar bile temiz, daha güzel. bakımlı. Evet. Şuna baksana. Asunción'daki Mercado'da kaldırımlar falan her yer dökülüyor. Şuna bak pırıl pırıl ya. Ben bayağı sevdim Temiz, burayı. çöp falan yok yani. Evet çok temiz. Evler çok bakımlı, kaldırımlar çok bakımlı. Fazla çöp yok, temiz. Ben burayı bayağı sevdim yani. Galatasaraylı olmama rağmen Luque'yi Asunción'dan daha çok sevdim abi. Evet, Güzel. ki sende de var bir sarı lacivert şeyi. Ve ben futbolla ilgilenmiyorum genel olarak. Yani Galatasaraylılık öyle çok eskiden geliyor. Cidden bayağı değerli toplu burası yani. Bak yine sarı lacivert. Sarı lacivert. Evet, Burada başka renk yok. Ben ablamız Ha bak sevdi. ablamız Luque ikisi de. Hola buenas. Bak kadınlar acayip futbol seviyor. Buranın kadınları var ya. Yani belki isteme olayı yoktur da burada. Hani babanla hangi takımlısın diye sorar yani. Böyle abi gördüğünüz gibi kıyafet, çorap, işte ayakkabı falan her şey satılıyor buralarda. Yemek satılan, teknolojik ürünler satılan kısımları da var. Oraya doğru da gidiyoruz şimdi. Gidiyor muyuz acaba oraya doğru? Gitmeye çalışıyoruz. Bakın bir yere doğru gidiyoruz yani. Böyle bir yerdeyiz. Burada böyle ayakkabılar satılıyor. Galiba ikinci el ayakkabılar da var bunların içinde. Şöyle market ürünlerinin satıldığı bir kısımdan geçiyoruz. Şurası da böyle market falan. Burası gıda kısmı. Gıda kısmı Bence değil mi? bu formaların arasında Türkiye'den bir takım forması var mıdır? Yoktur Genelde abi. oluyor. Yoktur abi. Genelde oluyor biliyor musun? Galatasaray çok görüyorum ben. Yok bunlar forma değil mi? Forma galiba ya. Yok. Ha, forma da var, spor kıyafeti de var. Evet. Yok. Bu Yok sefer mu? Tüh be. Genelde oluyor ya. Pardon. Hola buenas. İnsanlar bir de kameraya karşı soğuk değiller. Evet ya insanlar kamerayı seviyor. El sallıyorlar, selam veriyorlar. Evet. Şu an Bak abi old school otobüsler. Buranın klasiği. Old
Old school otobüs gidiyor. Olayı biliyor musun onları? Ha, Amerika zamanında bu şeyler okul servislerini buraya bağışlıyor. Ha, O yüzden Paraguay'a. bazı otobüsler şey gibi. Ne derler? Amerika'daki okul Old servisleri school gibi, buslar, evet. buslar gibi. Evet evet. Bir Paraguay klasiği ya, her yerdeler. Her yerde rengarenk. Evet evet. Bir de burada şehirlerin renklerine göre boyanıyor. Mesela Hadi ya. Aregua otobüsüydü. Aregua'nın renkleri yeşil, kırmızı, bir de bir şey daha olması lazım. Ha, futbol takımının renkleri değil mi bunlar? Evet. Mesela Bak yine sarı lacivert. buradaki otobüsleri sarı lacivert. Aa evet, sabah bindiğimiz de öyleydi. Evet. Vay be, iyiymiş. Burada bir şey yok. Bence Tamam. gitmeyelim. Yani biraz tehlikeli de olabilir. Tamam. Şöyle geri dönelim o zaman. Orada sağ vardı, sağa gidelim. Tamam, sağa doğru devam ederiz orada. Okey, gracias. Şimdi soğuk su alacağız bir tane. Abi bende bozuk olması lazım. Şöyle 2500 var bozuk. Sende var mı? Burada da var. 3500 oldu. 1500. Dur, 3500'e var mıdır acaba? Dur, bende başka şeyler de var. Dur. 5000 falan da var bende. Şu suların renkleri biraz değişti. Efendim? Doldurmuşlar mı acaba dışarıda? Harbi sanki çeşmeden doldurmuşlar. Bundan ister misin? Dasani. Olabilir. Bak, ben aslında küçük alsam iyi olur ya. Bir şey olmaz, alalım ya. Ha? Alalım. Bence bir şey olmaz. Buhar yapmış sadece. 5'miş. Bende var 5. Direkt onu ver. Gracias, Gracias. Abla. Yo, sende kalsın abi bunlar. Dursun, valla ne yapacağım? Ya da buraya koyalım, harcarız. Tamam, başka bir şey için kullanırız. Muchas gracias. Gracias, Ya. Tamam, sağ olasın. Bak abi. Bak bu papaya. Ha? Papaya mı bu? Aha. Ha, Mamun, içi burada mamun içi diyorlar. nara benziyor biraz. Bunlar zencefil. Zencefil. Abi senin Çince nasıl gidiyor? Süper. Çince öğreniyorum. Bu arada Onur Duolingo'dan Çince çalışıyor. Bir su istesene abi ya. İsteyemiyorum. Unuttum. Ama zor bir dil, kolay Çok değil zor. yani. Bak şimdi. Ya şimdi sürekli tekrar yapıyorsun Duolingo'da. Evet evet. Öğreneceğim. Evet. Öğreneceğim. Woshi ben demek. Woshi. Woshi. Mesela woshi ne diyeyim abi? Diyemiyorum bir şey. Mesela benim adım Onur da mesela. Onu diyemiyorum da. Diyemiyorsun. Onu öğretmediler daha. Olsun, daha 2 günlük. Sıkıntı yok. Woshi yi sank, ben doktorum demek. Aa, iyiymiş. Woshi yi sank, aynen. Woshi Yisang. Ha, evet. Hmm. Woshua, unuttum ya. Gerçekten. Abi Abi şu inanılmaz karışık. orada ben şu şeyi göstereyim. Şimdi şuna sopa paraguaya diyorlar. Bu Mısır'dan yapılan bir kek gibi düşünün. Normalde sopa İspanyolca'da çorba demek. O yüzden sopa paraguaya deyince herkes çorba zannediyor ama aslında Evet. Böyle Mısır'dan yapılan Bak, bu bir da kek. etleri. Asado. Aa evet. Gidiyor. Abi ben İspanyolcayı neredeyse tamamen Duolingo'dan öğrendim. Onur da şu anda Çince'yi öğreniyor. Kesinlikle tavsiye ederiz, Duolingo'yu kullanın. Duolingo'nun güzel yanı şu: size sürekli alıştırma çözdürüyor ve alıştırmalar o kadar kolay ki nasıl yaptığınızı, nasıl vakit geçtiğini gerçekten anlamıyorsunuz. Böyle oyun oynuyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Ama yanlışlıkla bir dil öğreniyorsunuz resmen, Evet. yani. Yani günde Duolingo'ya 1 saat ayırarak, günde bir ünite bitirerek 6 ayda bir dilde kendinizi temel düzeyde ifade edecek seviyeye gelebilirsiniz. 1 yıl içerisinde de insanlarla günlük diyalog geliştirebilecek, sohbet edebilecek seviyeye gelebilirsiniz. Düşünün yani, evinizde öylesine 1 saat vakit geçirdiğiniz bir uygulamada 1 yıl sonra bir dili konuşacak seviyeye geliyorsunuz. İnanılmaz eğlenceli. Bunu böyle sponsorluk falan diye anlatmıyorum. Keşke öyle olsa. Keşke para karşılığında yapsam bunu. Duolingo'ya mail attım bu arada, cevap vermediler bana. Çünkü ben şimdiden bir sürü arkadaşımı Duolingo'ya üye yaptım. Birçoğu paralı üyelikler aldılar.
Ben de dedim ya ben bunu bayağı insanlara pazarlıyorum. Bari dedim bundan para kazanayım yani. Mail attım adamlara, dedim ben zaten bir sürü arkadaşımı buna üye yaptım. Hani insanlar bunu kullanıyorlar, seviyorlar. Dedim bana sponsor olun, kanalımda bunun reklamını yapayım dedim. Cevap yazmadı adamlar bana ya. Belki yazarlar, belli olmaz. Bayağı oldu ama Atalı abi. Bayağı oldu mu? Bayağı oldu. Şeyi yaz, yani cevap atmadınız falan. Evet evet. Olsun, biz toplum şeyi için, Aynen. toplum hayrı için bunu yapalım yani. Hatta ben Duolingo'daki profilimin linkini aşağıya bırakayım. Birbirimizi takip edelim. Böylelikle birbirimizin yaptığı alıştırmaları görüp gaza da geliriz. Evet. İyi oluyor. Evet. Yani motive edici oluyor değil mi böyle? Güzel oluyor. Ya şu ilerisi tehlikeli olabilir, stadyumun orası. Tamam, şöyle gidelim mi abi şuradan? Öyle. Ya bakma, Çince abi o kadar çok benzer sesler var ki. Yani bak, 2 gündür deli gibi çalışıyorum. Evet. Çok basit şeyler ha. Hani böyle bu şudur, işte öğretmen falan, onları çalışıyorum ama çok zor yani. Mesela su demek şuydu galiba. Konuşmak show galiba. Bu emizar dirdireki falan şi. Çok benzer sesler yani. O Anladım. yüzden bu akılda kalmıyor. Yani iyice ezberlemek gerekiyor. Evet evet. Sürekli her gün şöyle 1 saat falan ayırmak lazım ona. Evet. Ama abi seni takdir ediyorum ya, böyle hani oturup böyle bir şeye merak edip çalışıyor olman çok güzel yani. Bakalım nereye kadar. Aynen. Sopa Paraguay'ın hikayesini anlattın mı sen? Evet Ya ama neden daha çorba katı. niye öyle? Yani savaş zamanında yiyecek olmadığı için bu şeyleri, sıvı ne buldularsa, sıvı şeyler, işte mısır bilmem ne, ekmek, hepsini böyle sıkıştırarak Harbi bir mi? yemek haline getiriyorlar. Savaş zamanında açlıktan çıkıyor bu. Vay be Sopa abi. Paraguay. Normalde sopa sıvı olması gerekiyor. Evet evet. Sopa çorba demek. Evet evet, bak Ama ben burada öyle çorba değil yani. bunun niye öyle olduğunu bilmiyordum ben. Bunun Evet. hikaye güzelmiş bak, çok iyi oldu. Ben çok yüzeysel anlattım ama Aa, bu tarz bir şey, olaydan çıkan bir şey. Güzelmiş, vay be. Teşekkürler. Yine böyle Mercado'dayız. Peynir, Paraguay peyniri. Evet. Biraz açıkta, üstüne sinekler falan konuyor ama peynir güzele benziyor ama. Tuzsuz. Tuzsuz mu? Tuzsuz. Böyle bir yer. Meyve suyu. Evet. Sokakta meyve suyu satılıyor. Şimdi biz merkeze geri döndük. Şurası katedralin olduğu yer. Şurası da o Barlar Caddesi'nin olduğu yer. Burada yiyecek bir şeyler bakacağız, böyle sandviç falan. Şimdi bakalım, şurada sandviç falan yazıyor. Pastane gibi bir yer burası. Burada bir fiyatları soralım bakalım. Burada pahalıdır abi. Bana öyle geldi. Bakalım. Bu sandviçler nerede? Ben mi göremiyorum? Yok galiba menüde. Harbiden burada sandviç menüsü. Çıkalım abi. Kimse de zaten kimsiniz nesiniz diye de sormuyor. Bak, sandviçte karne diyor. Fiyatı ne acaba? Soralım. Çalışan da yok gibi ama. Hala var. Sandviç. Sándwich, sí tenemos de peseto, de pollo, tenemos de jamón y queso. Karne. Sí, tenemos. Quanto cuesta? 25.000. 25.000. Aa, bence pahalı. Gracias. Yani bir de yani hani dandik bir sandviçe benziyor. Evet ya, bayağı dandik duruyor. Şuna baksanıza. 25 Abi bunları bence, 10.000'e falan satıyorlar çoğu yerde. bence değmez. Bence de değmez. 25.000'e gider güzel porsiyon yemek yeriz ya. Aynen, gerçekten öyle. Evet, değmez hiç. Yani mesela o Del Sol, Shopping Del Sol'de Neostakya'da güzel bir şeyler yersin. Tabii 25.000'e bayağı güzel şeyler yiyorsun ya. O evin güzelliğine bak. Harbi ya. Şu sandalyelerin, masaların güzelliğine bak abi. Yaşıyorlar bu hayatı ha. Vallahi. Şimdi ilk otobüsten indiğimiz yere döndük. Şöyle bir park var geniş. Burada işte futbol, basketbol bilmem ne sahaları falan var. Şurada bir anıt var şöyle. Böyle bir yer burası. Sarılı lacivertli. Şurada konser
falan oluyor yani. Ha aynen bak. Her dakika konser hazırlar abi aktiviteye. Aynen. 7/24. Aynen. Burada da böyle empanada falan bir şeyler diyorlar da 2500 guarani diyor. Evet ama yani kötü yapabilir. Bilmiyorum. Evet. Bence çok iyi gözükmüyor. Aynen. Sandviç olsa belki bakılabilirdi de empanada. Şurada var ama sandviç yapan bir yer ama orada ne kadar? Şurası. Soralım mı? Gel bakalım. Aa burada var. Milanese falan diyorlar belki uygundur. Bakalım. Soralım abi. Gel sonra. Müzik var ya, telif yiyeceğiz. Biz şimdi buraya oturduk az önce girdiğimiz yere. Birer porsiyon milanese sipariş ettik. O da bizdeki schnitzel gibi düşünün. Böyle birer porsiyon söyledik. Az önce muhtemelen dandik olduğunu tahmin ettiğimiz bir sandviçe bize 25.000 guarani demişlerdi. Göstermiştim. Burada ilk başta sandviç sorduk. Dediler ki küçüğü 10.000 guarani, büyüğü 18.000 guarani dediler. Küçüğü sanırım böyle hamburger ekmeği gibi bir şey gelecekti muhtemelen. Oradakinin aynısını burada 10.000 guaraniye satıyorlardı aslında. Evet. Biraz daha büyük sandviç ekmeği gibi olan 18.000 guaraniydi. Sonra biz şu arka masada oturan birinde milanese gördük. Kocaman bir milanese böyle yani şey gibi yine schnitzel gibi düşünün öyle söyleyeyim. Yanında püresi de var. 22.000 guaraniydi. Biz de dedik ki madem 18.000 guaraniyi gözden çıkardık bir 4.000 guarani daha verip böyle kocaman bir porsiyon yiyelim dedik. Evet. 1 litre de kola söyledik. 1 litre kola da 10.000 guarani. İkimize toplam 54-54.000 guaraniye mal oldu. Yani 2 sandviç parasından biraz daha fazla vererek kocaman porsiyon bir yemek yiyeceğiz. Bir de bu. Aynı zamanda 1 litre kolamız var. Bir de şu mandiokalar da böyle ikram olarak geliyor yanında. Bu mandiokaları daha önce anlatmıştık zaten ilk videoda. Böyle yerin altında yetişen patates gibi bir şey bu. Bunu haşlayıp bu şekilde ekmek yerine servis ediyorlar restoranlarda. Kızartıyorlar. Bazıları da kızartıyor. Bu haşlama ama değil mi? Haşlama. Bu Paraguay'ın çok klasik bir şey yani. Bunlar ekmek yapıyor da bunu yiyor. Evet evet. Paraguay'da böyle restoranlara gidip bir şey sipariş ettiğiniz zaman bunu getiriyorlar. Bazen de soruyorlar ekmek mi istersiniz mandioka mı diye. Burada sordular mesela. Biz mandioka istedik. Bunun üstüne bu arada birazcık tuz ve limon ekleyince çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Hatta limon isteyebiliriz ablamız gelirse. Limon getiriyor. Getirecek mi? Milaneseyle getiriyor. Ha milaneseyle ama bunun yanında gelmiyor. Evet. Bazen isteyince getiriyorlar. Çok güzel oluyor. Sarımsaklı mayonez. Harbi mi? Ha. Çok güzel oluyor onlar. Abi ya. Dur geliyorum ben. Tamam. Peçete yok mu ya? Peçete var ama yıkasan daha iyi olur. Böyle çok tatlı bir yerde oturuyoruz abi. Yine burası sarı, yan taraf lacivert. Burası da lacivert. Şu duvar blokları falan bak, şu arka taraf sarı lacivert yine. Çok güzel ya. Adamlar çöp kovalarını bile birini sarı, saksıyı da lacivert yapmışlar. 10 numara. Böyle yerlerde oturmayı, bir şeyler yiyip içmeyi çok seviyorum ya. Şöyle yemeklerimiz geldi. İşte bu milanesa, yani schnitzel gibi düşünün. Şöyle yanında kocaman bir patates püresi var. İşte mandioka da yanında ikram. Böyle abi. Ne düşünüyorsun abi bu konuda? Süper. Ustedes tienen limón también. Ahí va a traer. Así gracias. Sí. Ay gracias, gracias. Ekmek bile getirdiler ya, Abi süper. çok büyük ya. Evet evet, bayağı büyük. Çok karlı bir iş yaptık şu anda. Kolamız da gelecek birazdan 1 litre. Peki abi bu mandiokayı dümdüz suda mı kaynatıyorlar? İçine bir şey katıyorlar mı? Hiçbir şey yok, dümdüz. Patates gibi. Evet. Tuz da isteseydik süper olurdu ama Bence- neyse. Tuzsuz çok. Señora, sal también Sal. tienen. Y coca también pedimos. Coca-Cola si pedimos. Toca solo ahí de medio. Ah, no hay un litro. no tienen? Si no, Gente que da Fanta de 1 litro. sí puede ser, puede ser. Dos más, por favor. De 1 litro. Sí, de un litro. Sí. Bu arada burada Fanta deyince guarana anlıyorlar. Bizdeki gibi portakallı değil. Fanta dedim mi guarana yani. Dur bakalım ne getirecek şimdi. Aynen guarana gelecek bence. Evet. Çünkü orada gördüm. Harbi mi? Evet evet, menüde gördüm. Ama 15.000 guarani. 5.000 girdi bize şu anda. Neyse, yapacak bir şey yok. Şöyle limonumuzu sıkalım abi ufaktan.
Gracias. Aa, normal Fanta geldi. Evet, gracias. Ha, de naranja. Aa, portakallı geldi. Vay be. Şöyle abi Bayağı büyükmüş ya bu. mandiokalarımızın üstüne de sıkalım. Süper. Tuzu unuttu ama olsun. Ablamızı daha fazla yormayalım. Yakında bize küfrederek kovacak bizi. Bizden nefret ediyor şu anda. Çok fazla bir şey istemeye gelemiyorlar. Ama ben de uzun yıllar bu işlerde çalıştığım için psikolojisini anlıyorum. O yüzden haklılık payı var. İnsan yoruluyor ya. Evet. Yalnız güzelmiş ya. Evet evet. Hadi bakalım başlıyoruz. Afiyet olsun abi. Teşekkürler. Ben başladım. Tamam. Biz Asunción'a döndük. O AVM'lerin falan olduğu bölgedeyiz. Şurada Paseo Galleria diye bir tane AVM var. Şurası World Trade Center, yani Dünya Ticaret Merkezi. Burası da Shopping del Sol diye geçiyor. Buranın en popüler AVM'lerinden birisi. Az önce Onur, evet. Türkiye'nin en popüler dizi oyuncularından. Aynı zamanda Güney Amerika'da da çok popüler. Hatta abi dün bana anlattığın bu Arjantin mevzusu var ya, onu şu yemeği konuştuktan sonra bir onu da anlatır mısın ya? Tabii anlatayım. Tamam, dur şimdi o mevzuyu anlatalım. Şimdi demin biz Lukya'da video çekiyorduk. Kameranın şarjı bitmiş, haberimiz yok abi. Anlatıyoruz yani. Sonra işte şarja taktık. Buraya gelinceye kadar şarj oldu. Yemek müthişti Efsane, yani. efsane. Nasıldı abi? Efsane gerçekten, yani o paraya bu yemek yani. Aynen. Bence fazla yani fiyat performans olarak inanılmaz iyiydi yani. Evet. Çok hoşuma gitti. Yani 25.000'e o sandviçi yiyeceğimize 27.000'e bir porsiyon milanesa yedik. Ben Bir tabağı lit- bitiremedim. Evet, 1 litre Fanta söyledik. Yanında mandiokalar, ekmekler bayağı iyiydi ya. Çok iyiydi. Evet. Allah. Az önce açlıktan enerjimiz bitmişti. Şimdi de Çok ağırlık çöktü üstümüze. Çok Aynen. yedik, ağırlık çöktü. O yüzden kımıldayamıyoruz. Aynen. Geldik böyle AVM'nin önüne. Evet. Abi anlatsana o Arjantin kısmını. Şurada anlatayım da burada güvenlikler laf yapıyor kamera. Tamam. Şu Arjantin başlayayım mı? Anlat abi. Arjantin mevzusu şöyle ya, ben bir dizide oynuyordum abi. O Evet. dizide böyle Latin Amerika'nın Hangi dizilerde abi? Biraz böyle detaylı anlatsana mesela. Hangi dizide kaç sezon oynadın? Hangi roldeydin? Küçük Gelin'de bir sezon oynadım. Tamam, şöyle Orada geçelim mi şurada? Gelinin abisiydim. Küçük Gelin'in. Paramparça'da oynadım. Bu Alina Boz'un esrarkeş sevgilisiydim. Yani bayağı önemli rollerdeydin Ya yani. evet, Böyle evet. dizinin ana karakterlerin sevgilisi Evet, ama falan böyle yani. Paramparça'da çok uzun değildi yani. Hani 3 bölümdü galiba Paramparça. Tam hatırlamıyorum. Evet. Ya 3 bölümdü galiba. Tamam. Filinta'da oynadım. Filinta'da Lost'un yönetmeniyle çalıştım. Hadi ya. Aynen. Başka ne yaptım? Tiyatro, hep hayatım tiyatroyla geçti benim. Ama senin tiyatro asıl yaptım. patlama noktan bu şey oldu değil mi? Küçük Gelin dizisi değil mi? İşte hep yayınlanıyordu Orada ne bütün rolündeydin? ülkelerde. Küçük Gelin'de gelinin abisiydim ben. Yani sen bayağı önemli bir roldeydin Önemli yani. bir roldeydim. Evet. Neyse abi, bu Latin Amerika'da Ne kadar oynadın abi orada? bir sezon oynadım. Bir sezon. Yani 47 bölüm galiba. 46 Tamam. bölüm. O falan. çok iyi bayağı ya. oynadım. Bayağı oynamışsın. Evet. Latin Amerika'da şimdi yayınlanınca bu diziler abi. Şimdi insanlar da yazıyordu. Arjantin'in bir tane zengin bir adam yazmıştı bana. Evet. İşte o benim biletlerimi aldı. Evet. Adamın adını tam hatırlayamadım şimdi. Biletlerimi falan aldı. Arjantin'e davet etti. Peki ne karşılığında bunu? Sadece Hiçbir tanışmak şey, mı istiyor? Tanışmak. Vay be. Tanışmak, gezmek. Sonra helikopteriyle beni Arjantin'de gezdirdi. Üf. Adamın helikopteri falan vardı yani, öyle düşün yani. Çok iyi insanlardı. Hala arada bir konuşurum falan böyle. Evet. Öyle yani, müthiş bir serüven oldu benim için Arjantin. Şeye falan böyle bayağı televizyon programlarına falan çıkmışsın değil mi? Falan, sonra orada Yasmin diye bir kadınla tanıştım. Yasmin Türkçe, İspanyolca tercümanlık yapıyor. Onunla televizyon programlarına falan katıldık bayağı. Bir dergiler falan filan böyle. Dergilerde kapak resimler mi Tabii, çıktı? tabii, var. Vay Evde be. var ha. Türkiye'de kaldı Ne onlar. macera be abi ya. Öyle hayatımı yaşadım yani. Ee, Aslında bakarsan dizi çok yani kötü bir diziydi. Rolüm desen tamam, iyi bir rolüm vardı ama yani dizi çok fazla, hani izlesen sıkılabilirsin yani. Genelde 50-60 yaş üstüne hitap eden berdel muhabbeti vardı dizide. Evet. İşte ağanın kızıyla
benim 12 yaşındaki kız kardeşimi şey yapıyorlar. Aileler arası değiştiriyorlar. Evet. O tarz bir olaydı. O da çok ilgi çekti Çok ilgi insanlarda. çekti, aynen. Güzeldi yani. Güzel yıllar. Vay be. Seni böyle bayağı sokakta falan Arjantinler tanıyormuş değil mi o 5-6 dönem? yıl önce. Tanıyorlarmış. İşte o gittiğim zaman, pardon 7 yıl oldu hatta. İlk gittiğimde yolda falan bayağı tanıyorlardı. Fotoğraf çektiriyorlardı. Vay be. Böyle hep böyle ne bileyim işte Maradona'nın arkadaşlarıyla falan böyle aynı ortamda bulunuyorduk falan böyle. Vay be. Bir tane adam, hep isim hafızam çok kötü. İsimlerini unuttum. Bir tane uzun boylu bir adam vardı. Şey dedi bana işte o Yasmin, o kız şey demişti. Abi bak Maradona'nın eski milli takımlar arkadaşı falan demişti. Aynen öyle, o tarz hayatlar yaşadım yani. Helikopter çok iyiydi. Helikopter Buenos Aires'ten Pinamar denilen bir kıyı şehri var. Evet. Arjantin'in. Oradan git gel 6 saat helikopterle uçtum. 6 saat helikopterle. Havada, adamın da ben havada öğreniyorum ilk helikopter uçuş. Yani, Ey. adam eğitim alıyormuş halbuki. İlk kez tek başına uçurmuş. Hani yanında co-pilot var ama o da co-pilot da arkadaşı adamın. Sonra şeyi bozuldu, otomatik pilotu bozuldu helikopterin. Adam manuel olarak böyle 1 saat falan bizi kendi götürdü. Allah'tan adam hani iyi öğrenmiş. Yoksa helikopter düşebilirdi yani. Öyle de bir sıkıntı bana inince söylüyorlar bunlar. Çünkü havada söyleseler büyük ihtimal ben Panik paraşütü yapacaksın. alıp atlardım yani. Panik yapacaksın. Panik yapardım abi. İnanılmaz Vay bir be şey. abi. Çok güzel. Peki abi sen burada Paraguay'da da bayağı bir televizyonlara falan çıktın değil mi burada? Paraguay'da çıktım. Eşimle evlendikten sonra işte hani çok öyle nasıl derler ona, Türk geldi işte, bir Paraguaylı bir kadınla evlendi. Eskiden oyunculuk yapıyormuş. Tiyatro. Burada zaten malzeme çok lazım. Evet. Bir ülke. Burada haberlere falan mı Habire çıktın yani? haberlere çıktık, haber sitelerine çıktık, televizyona çıktık. Programlara katıldınız mı böyle talk show falan? Aynen, konuk olarak çağırdılar programlara falan. Aynen. Bayağı iyiymiş ya. Bayağı. Aynen, bayağı Bu, eğlenceliydi. bu arada Onur geçen bizim hostele geldi. Böyle oturduk, bir kahve falan içtik, sonra çıktık dışarı. Bizim hostelde çalışan personel Onur'u tanıdı mesela. Aynen. Diyor ki ben seni tanıyorum diyor. Sen küçük gelinde oynuyordun diyor. Abi. Aynen öyle tanıyanlar Vay var be. yani, tanıyanlar çıkıyor. Ya, çok değişik bir hayat hikayesi abi Evet, valla. evet. Bir şey mi? Mutluyuz işte. İyi bakalım, güzel ya. Türkiye'ye dönsem yapabilir miyim? Bilmiyorum ki yani. Peki abi devam etsen ne olurdu? Sana mesela farklı Ya bana proje teklifleri falan geldi mi falan sana? vermeyeceğim ama yani böyle sağlam yerlerden çok teklifler gelmişti. Bana anlattı, bayağı sağlam yerler. Aynen yani ama böyle o zamanlar böyle hayatımda böyle şimdi farklı insanlar vardı. Hata yaptım yani, oyunculuk değil de başka bir şey seçtim yani, kafe mafe açtık bilmem ne. Önüme gelen fırsatları teptim yani, öyle söyleyeyim. Anladım. Aynen, bu aşk meşk mesela. Allah'tan eşim Türkçe biliyor. Alt yazılı izlerse Aynen. Alt koymayacaksın değil mi? YouTube'dan otomatik yapabiliyor. Ha, Benim koymama gerek yok. Yapmaz. İyi bakalım. Ama güzel. bayağı eski zamanlar canım. Tamam. Yani. Evlilikten önce 8-9 yıl önceden bahsediyorum ben. 10 yıl önceden belki de. Tamamdır. Aynen o şekilde. Tamamdır abi. Çok güzel bir hikaye ya. Vallahi paylaştığın için çok teşekkür ederim. O zaman bu videonun da böyle sonuna gelelim. Böyle güzel bir Gelelim. hikayeyle. Aynen. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenerek, yorum yaparak. Onur'un kanalda, videonun başında söylemeyi yine unuttum ya. Videonun sonuna kaldı yine. Onur'un da YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Çok güzel içerikleri var Paraguay ile ilgili. 6 yıldan fazladır, 7 yıldır falan burada yaşıyor. Buradaki hayatla ilgili, buradaki şehirlerle ilgili, her şeyle ilgili çok güzel içerikleri var. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu Hoşça kalın. beğenerek, yorum yaparak, kanala abone olarak destek olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın.